Burası Isparta Kuzukulağı Yaylası. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Bayağı bir soğudu hava. Hava karardı. Evet arkadaşlar, burası Isparta Kuzukulağı Yaylası. Beklediğimden çok daha güzelmiş. İnanılmaz, dağlarda karlar var, erimemiş. Çok güzel bir manzara var. Hava birazcık rüzgarlı ama olsun. O rüzgarı çekeceğiz. Şimdi hemen saat şu anda 11 civarı. Hemen kurulumumu yapacağım. Küçük çadırımı kuracağım. Sonrasında bir şeyler yemem lazım. Hiçbir şey yemedim. Yolculuk zorluydu bayağı. Yollar da zorluydu. Hemen kurulumumu yapıp bir şeyler atıştırırım. Yavaş yavaş kuruluma geçelim.
Yine benim için bir klasik oldu. Hızlı evde hazırladığım tostlar var. Onları sarıyorum streç filme. Kampa gitmeden önce. Eğer üşendiğim bir durum olursa veya geç kalmışsam hemen hızlıca tost yapabiliyorum. Ufak bir tost makinem var. Bugün yeni masamı kurdum. Bu masayı çok kullanmıyorum. Çok pratik değil. Diğerleri kadar hafif de değil. Arabada duruyordu. Burası o kadar güzel ki biraz keyfini yapayım dedim. Aslında bunun mangalı da var. Ocağı olduğu gibi. Ama mangal yakmayacağım tabi. Çok güzel. İnanılmaz huzurlu. Kimsecikler yok. Koca yayla bana ait. Çok yoruldum. Uzun bir yolculuk oldu ama gerçekten değdi. Yani bilmiyorum ne kadar görünüyor size buralar ama. Kahvaltıyı yaptıktan sonra birazcık drone'la daha iyi görüntü alırım. Sizler için çekiyorum. Biraz buradan bahsedeyim su kaynarken. Gelirken buraya aslında birden fazla yol var. Eldere köyü üzerinden düzgün bir yol varmış. Ben yolda muhtarla karşılaştım. Başka bir yoldan geliyordum. Dedi ki senin aracın yüksek, buradan gidersin. Yani dediği yol ama çok kötü. Yani telefon çekmiyor. Burada da çekmiyor bu arada. Yol çok kötü ve tek arabalık bir yer. Yani alt taraf uçurum, düşebilirsiniz. Tehlike olabilir. Uçuruma yuvarlansanız yardım dahi isteyemezsiniz. Biraz tehlikeliydi. O yüzden şey yaptım. Yarın Eldere köyü üzerinden gideceğim dönüşte. Yarın sabah çıkacağım. Köye de bir uğrayacağım. Muhtara da bir uğrarım. O yüzden onu da bir görüntülerini almaya çalışırım. Yani yol nasıl? O konuda da videonun sonuna doğru bir bilgi ekliyor olurum. Ama siz gelirken Eldere köyü üzerinden gidin eğer buraya geleceksiniz.
Hava sanırım eğleniyor benimle. Rüzgar sırtımdan esiyordu. Ben de yön değiştireyim dedim. Çadırın bu tarafını alayım dedim. Eşyalarımı da buraya taşıdım. Buraya yerleştim. Şimdi karşımdan esmeye başladı. Ama gerçi kısa süreli esiyor, gidiyor. Kendime bir kahve yapacağım. Keyif kahvesi içeceğim. Biraz etrafı dolaşacağım. Araçta bir tur attım. Telefon çekiyor mu diye. Maalesef çekmiyor hiçbir noktada. Bu uca da gittim. Bu uca da gittim. Hiçbir şekilde yok. En azından evdekilere haber verebilirdim. Çekmeyeceğini söylemiştim, en azından biliyor, merak etmez. Sabah artık çıktığımda telefon çeken bir yerden durumumu bildiririm. Çok güzel, hava da çok güzel, inanılmaz sıcak yani. Şu an tişörtle oturuyorum. Ama gece muhtemelen bayağı bir soğuk olacak diye tahmin ediyorum. Rüzgar da artacak diye tahmin ediyorum. Öyle gösteriyordu hava durumu. Eksileri de görebilirim. Zaten etraftan belli. Her tarafta kar var. Yani şuralar 200-300 metre yukarısıdır herhalde. Onun dışında dediğim gibi yayla çok güzel, çok keyifli. Hiç yerlerde ateş izi dahi görmedim. Çoban ateşi dahi yok. O yüzden ben de ateş yakmamaya karar verdim. Akşam yani soğuk olacak. Zaten biraz erken yatarım. Artık kalın giyinip tadını çıkarmaya çalışacağım. Yanımda ateş kovası da var. Ama yine de yakmak istemiyorum. Bu gece de böyle olsun. Ateşsiz geçirelim. Rakım ne kadar bilmiyorum. Yani daha doğrusu bakmıştım, hatırlamıyorum şu anda. Telefon çekmediği için, çeken bir yer olduğunda tekrar bir kontrol ederim. Burada da videoya da yazarım bunu. Güzel bir yayla. Az önce birkaç araç geçti. Düz araçlar. Demek ki düzgün yollar var. Hani gelinebilen. Köylüsü mü bilmiyorum. Ama bir iki tane araç geçti. Su olmayan. Demek ki hani düzgün yolları var. Ben dönüşte dediğim gibi Eldere köyü üzerinden gideceğim. Oraya da bir uğrayacağım. Muhtarla konuştuk, sözleştik. Onun yanına uğrayacağım. Yol durumunu yine o taraftan yol durumunu bildiririm. Benim geldiğim yol çok Eldere'ye doğru giderken Kuzu Kulağı tabelasını görünce ben oradan sapmıştım. Siz sapmayın. Direkt Eldere köyünün içine gidin, oradan gelin diye tahmin ediyorum. Yarın artık onu bir kontrol ederiz. Şimdilik bu kadar. Biraz etrafı gezeriz birazdan. Birlikte yürürüz. Sonrasında da şu kahvemi içeyim. Yürüyüşe çıkarız. Sonrasında biraz dinleneceğim. Görüşmek üzere. Kahvem demlenmek üzere. Eğer içinizde bir savaş veriyorsanız, stresliyseniz, bazı şeylerden dolayı mutsuzsanız, huzur arıyorsanız
İçinizden hani kaçmak hissi geliyorsa, ki bilirim o hissi. Çıkın gelin. Korkmayın. Tek başınıza olmaktan da korkmayın. Yol bir şekilde güzel yerlere çıkıyor. Yol bir şekilde size kendini gösteriyor. Tabii ki önlemlerinizi alacaksınız, tedbirlerinizi alın. Araştırın. Ama korkmayın. Doğa size sadece güzellik sunuyor. İnanılmaz mutluyum. Kahvem bitmek üzere. Şimdi yürüyüşe geçeceğim. Şu tepeye doğru çıkacağım. Belki orada telefon çeker, telefonu da alacağım ama bir şans. Evet, yürüyüşe başladım arkadaşlar. Sanırım biraz rüzgar sesi gelir size diye tahmin ediyorum ama umarım gelmez. Şurada yılkı atları var. Biraz fotoğraf çekeceğim onları. Bir arkadaşım bahsetmişti, saldırmış onda. Yılkı atları kovaladı beni demişti. Umarım öyle bir huyları yoktur. Çok rahatsız etmeden uzaktan biraz çekmeye çalışacağım. Arada beni gözlemliyor. Kaç karlara benzettim burayı birazcık. Hatta biraz da Artvin Şavşat, Bazgiret, şu kayalık yapı benzer bir kaya yapısı orada da vardı. Bazgiret'e benziyor. Şu ağacın gölgesine geldim. Telefon çekti. Burada tahmin ettiğim gibi iyi oldu. Tek dişte olsa haber verebildim en azından. İyi olduğumu, vardığımı. Çok güzel. Çok güzel bu ağaç da, çok güzel bir ağaç. Buradaki nadir ağaçlardan. Arka taraf ormanlık ama yaylı kısmı bayağı bir çimenlik alan. Ağaçta yok, gölgede yok. Biraz şu bölgede oturacağım. Şuraya.
Yürüyüşü yaptım. Çadıra dönüyorum, alana. Güzel bir yürüyüştü. Güzel bir hava. Ağacın gölgesinde oturmak keyifliydi. Keşke yanıma malzeme alıp orada da bir kahve içseydim. Başka sefere. En azından şu telefon işini hallettim. Tripodumun bir bacağı kırılmış. Bu küçük tripodumun. Ona biraz canım sıkıldı. Çürümüş herhalde artık metali. Gitgide artık değiştirmenin zamanı geldi. Şey yerli yerinde duruyor. Arkadaşlar burayı nasıl buldunuz? Yani bilmiyorum ne kadar yansıtabildim ama o ana kadar. Beğendiyseniz yorum yazın. Vallahi çok mutlu olurum. Hani görüşünüz, fikriniz, çekimler. Ya bunlar benim için çok önemli. Neyi doğru yapıyorum, ne insanların hoşuna gidiyor, ne gitmiyor. En azından bunu öğrenmiş olurum. Abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Aracın yönünü yine değiştirdim. Rüzgar arkamdan esmeye başladı. Sürekli yön değiştiriyor rüzgar. Şimdi akşam yemeğine geçeceğim yavaş yavaş. Karnım bayağı acıktı. Menümde biraz biber, soğan, azıcık sarımsağım, domatesim, birkaç mantarım var. Bunları tavada kızartacağım. Yanında bir de köftem var. Hepsini birlikte, soda ile birlikte yemeği planlıyorum. Başlayalım yavaş yavaş.
Yemeğimi yedim. Şimdi güzel bir akşam kahvesi. Gün batıyor. Güneşin batışını seyrederken güzel bir kahve yapayım kendime. Keyif kahvesi. Zaten yorgunum. Bakalım gece nasıl geçecek. Temizliğimi yaptım. Bulaşıklarımı temizledim. Yağ oldu biraz etraf. Onları sildim. Şimdi hazırım akşama. Umarım gece çok soğuk geçmez. Ateş yakmayacağım için. Bakalım. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Çok güzel değil mi? Evet, güneş yavaş yavaş batıyor arkadaşlar. Dağın arka tarafında kaldı. Bayağı da bir soğudu hava. Şu an kaç derece bakmadım ama ciddi bir soğuk var. Katmanlarımı çoğalttım. 3 katmana çıkardım. Gece ilerleyen saatlerde biraz daha soğuk olunca üzerime 2 katmanlı montumu giyeceğim. Bakalım ateşsiz nasıl geçecek bu gece. Biraz etrafı aydınlatayım. Normal olmaz. Yaban hayatı. Kimsecikler yok. Çok ıssız. Çok güzel bir kamptı. İnanılmaz keyif aldım. Bölgeye bayıldım. Mutlaka tavsiye ederim. Kuzu Kulağı Yaylası burası. Isparta'da. Yolları düzgün. Yaylaya gelene kadar zaten asfalt geliyorsunuz. Dediğim gibi ben köyden gelmemiştim. Onu yarın sabah bakacağım. Ama düz araçlar girdiğine göre dediğim gibi bir şekilde düzgün bir yolu var. Köyden gelenler düzgün bir şekilde geliyor küçük araçlarla. Karnım doydu. Keyfimi yaptım. Günü batırdım. Geceye hazırım. Bakalım gece nasıl geçecek. Erken yatarım zaten. Ateş olmadığı için çok fazla oturulmaz. Rüzgar çok. Rüzgarlı bir bölge. Yani ona göre gelin. Yanınızda rüzgarlık vesaire. Ona göre kıyafetlerinizi alın. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ama onun dışında mükemmel. Eğer rüzgarsız bir havaya denk gelirseniz tadından yenmez burası. Arkadaşlar gün batımı bu tepeye vuruyor. Güneş hemen çadırın arka tarafından batıyor. Tepelere yansıması. İnanılmaz.
Böyle anlar için değiyor her şeye. Hava karardı. Yılkılar da yanıma kadar geldiler. Hemen şuradalar. Çok güzeller. Bir tane de yavru tay var yanlarında. Bir aile geziyor. Hava bayağı bir soğudu. İnanılmaz. Çok fazla yıldız da yok gibi. Belki biraz bulutlu herhalde şu an. Huzurlu bir gece. Pek bir hareketlilik yok yılkı atları dışında. Ara ara kontrol ediyorum. Geç oldu. Erken yatacağım, erken kalkacağım. Yarın İstanbul'a dönüş yolu. Birazdan yatarım. Işıkların şarjları da bitmeye başladı. Yavaş yavaş onları da açık bırakacağım ama biterler zaten gece. Bir iki tanesi yanıyor. Güvenlik amaçlı kalsın. Artık yatma vakti geldi. Günaydın. Gün yeni yeni doğuyor.
Çok aşırı serin değil. Serin ama beklediğimden daha iyi. Güzel bir sabah. Şuraya hafif bulutlar gelmiş dağların oraya. Hemen bir sıcak kahve yapayım kendime. Daha sonra yavaş yavaş toplanırım. Çadır biraz ıslak ama. Sis bastırıyor. Umarım tamamen kapatmaz. Rüzgar da çıktı. Ay. Çadır ıslak. Durun size sisi göstereyim. Şöyle. Şu Karlı Tepe'nin eteklerine doğru gidiyor. Bir kısmı da ormana doğru gidiyor. Onu da göstereyim. Gece üşümedim. Ama çok uyandım yani. Parça parça uyudum. Sebebini bilmiyorum ama. Yani herhangi bir sesten, üşümekten veya rahatsızlıktan değil. Rüzgar rahatsız ediyor. Şu an hem soğuk hem rüzgar, yani soğuk bir şekilde esiyor, ensemi mahvetti. Kahvemi yapacağım zaten. Arabanın içine girer öyle içerim. Rüzgar yemek istemiyorum. Şu an beni en çok rahatsız eden şey bu sis denizi. Buraya doğru geliyor. Eğer kapatırsa ben toplanmadan, çadır da kurumadı. O şekil olmazsa zaten bir torbaya sarıp götüreceğim çadırı. Kahvem oldu. Şimdi şöyle yapmaya karar verdim. Sis basacak gibi kahvemi içip hızlıca çadırı torbaya dolduracağım. Yük tulumunu, matı katlayıp hemen kaldıracağım. Birkaç eşyam var, onları kutulara yerleştirmem lazım hızlıca. Hızlıca toplanacağım. Sonra da yola koyulmam lazım, yoksa sise kalacağım. Sisin de ne zaman dağılacağı belli olmayabilir. Tehlikeli olabilir. Ama kahvemi içmem lazım. Güzel bir kamptı. Şimdi İstanbul yolu. Bir
6-7 saat, hatta fazla bulacaktır. Trafikte olacaktır. Varışımda kazasız belasız sağ salim gideriz inşallah. Dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi bu yol düzgün. Düz araç gider. Evet, bir iki nokta vardı. Yani dikkat edilmesi gereken. Ama çamur yok vesaire yok. Yol çok dar. Tek şerit şeklinde ve sağ taraf uçurum gördüğünüz gibi. Yani dikkatli, yavaş bir şekilde gitmek gerekiyor. Bu noktada da artık köyün merkezine geldik. Burada normal yola geçiyoruz. Toprak yoldan çıktık.